hoş geldiniz. Biz şu an Aydın'ın en gözde ilçelerinden biri olan Didim'deyiz. Bu yıl yaşanan pandemi yüzünden herkesin kafasında tatille ilgili soru işaretleri olduğunu düşünüyoruz. Tatile gitmeli miyiz yoksa bu yazı evde geçirmeli miyiz şeklinde. Ayrıca sahiller ne kadar güvenli, ne gibi güvenlik önlemleri var. Biz şu an Didim'deyiz ve buraya tatile gelmeyi düşünenler için belki biraz ışık tutabiliriz diye düşündük bu videoyla. Evet, hayatımızın yıllardır yaz tatilini Didim'de geçiren biri olarak Didim hakkında neler söylemek istersin? Evet, yaklaşık 20 yıldır, 2000 yılların başından beri Fahri Evi Didimli olarak, gerçi Burcu da artık 10 senedir Fahri Evi Didimli sayılır. Didim hakkında şunları söyleyebiliriz. Bir kere Didim, Fethiye, Bodrum, Marmaris ya da Alanya gibi yerlere kıyasla oldukça mütevazı bir tatil yeri. Ama bu mütevaziliği gerek denizinin temizliğiyle, gerek altın renginde incecik kumlara sahip plajlarıyla, ayrıca cennet gibi çam ağaçlarının arasındaki koylarıyla fazlasıyla telafi ettiğini düşünüyorum ben. Hatta öyle ki güneşe hasreti İngilizler biz buraya geldiğimizden beri, yani 2000'li yılların başından beri buradan binlerce konut aldılar. Hatta bir ara elektrik ve su faturaları bile İngilizce gönderiliyordu burada. O kadar çok konut almıştı İngilizler ki hala da alıyorlar. Bu sene göremiyoruz gerçi İngilizleri ama Ağustos'ta gelmeye başlayacaklarmış galiba. Buraların bir güzelliği de şu: Alanya, Bodrum ya da Akdeniz'deki diğer tatil yöreleri gibi çok nemli değil. Havası oldukça güzel. Hatta Artvin tarafında hava o kadar iyi ki nefes alma sıkıntısı, solunum sıkıntısı olanlar için doktorların tavsiye ettiği bölge Artvin bölgesi. Sürekli bir esinti vardır. Nem çok yoktur. En güzel tarafları bunlar. Yapış bir tatil geçirmiyorsunuz. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Şu an biraz terlemiş olabiliriz ama tabii güneş altında da biraz sıcak olabiliyor. Ama genel olarak özellikle akşamları oldukça hoş, rahat bir havası var buraların. Denizinden bahsetmek gerekirse denizi de çok güzel. Biraz sığ, yani tek dezavantajı o. Yüzmek için çok ideal olmayabilir ama aileleriyle, çocuklarıyla gelenler için çok ideal bir deniz burası. Çok sığ ama tabii yüzmek istiyorsanız, dalış yapmak istiyorsanız o biraz zor. Çünkü deniz sığ olduğu için hatta birçok yerde dalış tüpünün neredeyse boyunu geçmeyecek derinlikte. O yüzden dalış vesaire tarz şeyler, etkinlikler burada pek yapılamayabilir. Ama onun dışında gerçekten güzel bir deniz var. Mavi bayraklı zaten. Plaj tertemiz. Bu körfezin, genelde Akbük, Didim Körfezi'nin denizi genel anlamda temiz. Çünkü denizin dibinden sürekli tatlı su kaynıyor. Bafa Gölü'nden besleniyor deniz. Bugün de oldukça kalabalık. Şöyle görüyorsunuz. Pek kalabalık yerlerden girmemeyi tercih edeceğiz bugün ama bulabilir miyiz bilmiyoruz. İnşallah buluruz. Kenardaki köşede bir yer bulursak daha sakin bir yerden girmeye çalışacağız. Siz de gelirseniz tavsiyemiz o yönde olacaktır. Çünkü bayağı Korona Fest şeklinde herkes dip dibe oturuyor. Sağlık Bakanı'nın görmemesi gereken görüntüler gerçekten. Aynen. Yani burada ceza kesilmeye başlarsa herhalde bayağı bir belini doğrultur kasa. Gerçi plajlarda kesilmiyor galiba yani. Evet. Haberlerde plajda da maske takma zorunluluğu şeklinde bir şeyler deniyordu ama burada o uygulanmıyor. Yani plajda maskesiz dolaşabilirsiniz. Yani birçok yerde o uygulanmadı tabii. Bu yaz daha henüz sadece buradayız. Didim'i gördük. Başka yerlere çok fazla gitmedik. Sadece Kuşadası'na gittik. Orada da çok fazla uygulanmıyordu plajlarda. Ki zaten pek de uygulanabilecek bir durum değil. İşte denizin tek dezavantajı sığ olması. Yani Yunan adalarına kadar neredeyse yürüyerek gidebilirsiniz böyle bir derinlikte. Aynen. Ya da dalış yapmak istiyorsanız Yunan adalarına yaklaşmanız gerekebilir. Ayrıca tatil yerleri deyince akla hep fahiş fiyatlar geliyor. Yüzlerce liraya içilen çorbalar falan. Didim'in diğer bir güzel yönü de fiyatların gayet makul olması. Kendi şehrinizde nasılsa hemen hemen fiyatlar neredeyse burada da aynı gibi bir şey. Restoranlarda olsun, işte kafelerde olsun.
Evet. Yani bir turistleri kazıklama mantığında değiller. O açıdan da yine Didim'in bir artısı bu. Didim sahili 53 kilometre boyunca uzanıyor. Eğer çadır tatili sevenlerdenseniz bu 53 kilometrelik alanda birçok çadır kuracak koylar, sessiz sakin kafa dinleyecek yerler de var. Bu şekilde de bir tatil geçirebilirsiniz Didim'de. Peki ya Didim'de geceler nasıl diye merak ediyorsanız, hadi gelin şimdi Didim sokaklarında bir gece turu yapalım. Didim'de gece genelde hayat, sahilin kenarında bir yürüyüş yolu var. Orada dükkanlar, barlar, restoranlar bulunuyor. Orada geçiyor. İnsanların kimisi yürüyüş yapıyorlar yolda, kimileri plajda voleybol oynuyor, kimileri sahilde oturup bir şeyler içiyorlar. Şöyle... Gençlerin çoğu barlarda. Evet. Şöyle yol ikiye ayrılıyor gibi düşünün. Bir tarafında türkü barlar, bir tarafında daha çok gençlere hitap eden işte barlar, kafeler falan var. İnsanlar burada takılıyorlar. Plajda oturuyorlar, yürüyüş yapıyorlar falan bu şekilde yani. Hani çok çılgın bir gece hayatı Burada bulamayabilirsiniz. Gerçi bu sene yeni açılan birçok yer var. evet, Bayağı güzel canlı mekanlar görünüyor. var aynen. Güzel mekanlar var. Ama bu seneye kadar açıkçası burası türkü bar ağırlıklı bir yerdi. Ama birkaç yer açılmış. Gayet canlı. Umarız devamı da gelir tabii. Hareket katıyor Didim'e. Onun dışında burası yine bu yıl da çok kalabalık. Neredeyse geçen yıl geldiğimizde aynı gibi. Yani koronadan çok etkilenmiş olarak görmedik açıkçası. Yani gezenlerin yarısı da maske takmıyor neredeyse. Evet maalesef. Biz saat 1'i bekledik maskeleri çıkartabilmek için. Öyle Şu an yani. saat 1. Yani çok çılgın büyük beklentileriniz yoksa hani bir Alaçatı, bir Bodrum geceleri gibi olmasa da yine Didim'de de yapılacak şeyler var. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.